Bir parça kekten herkese selamlar. Bu videoda sinemada çekim ölçekleri denen zımbırtıyı anlatmaya çalışacağım. Ve bunların kısaca nerede, nasıl kullanıldığını da örneklerle göstereceğim. Tabii burada da kesin bir kural yok. Her yönetmen bunları kendi anlatmak istediği şeye göre farklı şekilde kullanmak isteyebilir. Çekim ölçeklerinin hikayesi Üstad Lev Kuleshov'un 6 çeşit plan ölçeği önermesiyle başlıyor. Günümüzde bu çekim ölçekleri geliştirilmiş ama bunlar Kuleshov'un ortaya attığı ölçekler üzerine kurulmuş. İyi de neyin nesi bu çekim ölçekleri? En büyük ölçekten başlayalım. Buna uzak plan deniyor. Uzak planda insanlar neredeyse görünmeyecek kadar küçüktür. Çünkü olayın nerede geçtiğini izleyiciye gösterirsiniz. Bu çekim ölçeğini Alfred Hitchcock çok iyi bir şekilde kullanıyor. Sapık filminin açılış sahnesinde olayın nerede geçtiğini hiçbir diyalog olmadan saniyeler içinde anlıyoruz. Kuleshov'a göre genel plan ama bizim boy plan dediğimiz bir ölçek var. Bu ölçekte dikkat edilmesi gereken baş ve ayak boşlukları. Çoğu insan bunlara dikkat etmez. Ama boy planı boy plan yapan şey aslında budur. Boy planda karakterlerin tüm bedenini rahat bir şekilde görürüz. Bacaklarının konumunu ve karakterin mekanla olan ilişkisini, karakterin o anda ne yaptığını tam anlamıyla görmemizi sağlar. Bu iki plan arasında kalan ve bizim genel plan dediğimiz ama Kuleshov'un bahsetmediği bir plan daha var. Bu plan uzak plan kadar uzak değil, boy plan kadar da yakın değil. Tam anlamıyla ikisinin arasında kalan bir plan. Genel planda karakterlerle ilgili uzak planda olduğundan biraz daha fazla bilgi sahibi oluruz. Ama boy plan kadar fazla bilgi sahibi değilizdir. İzleyiciye mekan ve karakterlerin birbiriyle olan ilişkisini dengeli bir şekilde sunmamızı sağlar. Yine Üstad Kuleshov'un birinci orta plan dediği ama biz hıyarların şekil olsun diye Amerikan plan dediğimiz ölçekten bahsedeyim. Artık ne kadar şekilse. Bu arkadaşımıza sadece Amerikan plan denmiyor. Diz plan da deniyor. Amerikan plan denmesinin sebebi ise kovboy filmlerinde sıklıkla kullanılması. Kovboy filmlerinde karakterleri silahlarıyla birlikte gördüğümüz planlar diz planın en güzel örnekleridir. Silahlar bir kovboyun olmazsa olmazıdır. O zaman çıkarın abi silahları. Ulan hemen bel altına vurdunuz. Vazgeçtim. Sokun onu yerine. Bel altı demişken bizim bel plan dediğimiz üstadınsa ikinci orta plan dediği ölçeğe bir bakalım. Bel planda karakterlerin belinden yukarısına odaklanırız. Yaptığı figürler bizi ilgilendirir. Mekan karakterin gerisinde kalır. Kuleshov karakterlerin omzuna kadar yaklaşmış ve buna da yakın plan demiş. Biz de omuz plan demişiz. Bu planda artık mekan iyice geride kalır. Karakterlerin mimiklerini çok yakından görürüz. Hatta karakterin ne düşündüğünü bile anlamamızı sağlayabilir. Kuleshov kardeşim direkt belden omuza geçmiş olabilir ama arada kalan bir yer daha var. Hem de gayet hoş bir yer. Göğüs plan. Bu planı genelde diyaloglarda görürüz. Bu planın diyaloglarda sıkça kullanılmasının sebebi karakter önemli bir şey söylediğinde biraz daha yakınlaşabilme imkanının olması ve karakterden uzaklaşmak istediğimizde de rahatlıkla uzaklaşabilmemizdir. Yani izleyicinin karakterle olan ilişkisini dengede tutan bir terazinin tam dengede olduğu gibi. İster yakınlaşırız, ister uzaklaşırız. İkisine de imkan var. Ama belki karakterin omzunun da gözükmemesini isteyebiliriz. Yani sadece karakterin yüzünü görmek isteyebiliriz. Bu ölçek de yüz plan ya da baş plan olarak adlandırılmış. Karakterin sadece yüzüne odaklanmamızı sağlar. Bu şekilde onun ne düşündüğünü ve hatta onun yerine düşünmemizi de sağlayabilir. Kuleshov ve bizim ortak bir isim verdiğimiz detay veya ayrıntı planda sinemada sıkça kullanılır. Bunlar bir insanın gözü veya çok yakından gördüğümüz bir obje olabilir.
Bu planı tercih ederken özellikle sorulması gereken soru, acaba bu planda görünen şey izleyici için ne kadar önemli olmalıdır. Çünkü ölçeğin isminde de olduğu gibi gösterdiğiniz şey detaydır, ayrıntıdır. Ve bu eğer izleyici için bir önem ifade etmiyorsa bunu kullanmayın. Eğer fazla detay plan olursa izleyici için önemli olan detay diğerlerinin arasında boğulabilir. Çünkü izleyicinin gözünde her detay sayılır. Böylece çekim ölçeklerini öğrendiniz. Acaba öğrendiniz mi? Sen, muhtarın görevleri. Arif. Nasıl? Bir dakika kardeşim, biz de böyle eğitim aldık ya. Size hızlıca bir sınav yapayım. Taşo, derhal cetvel şekli bir sopa istiyorum. T mi? Hayır, dövmelik. Sizce bu plan hangi ölçeğe girer? Lokomotifin yakın planı mı? Yoksa orta plan mı? Peki ya bu? Uçağın yakın planı mı? Yoksa bu da geminin yakın planı mı? Eğer cevaplarınız bu şekildeyse hiçbir şey öğretememişiz. Çünkü plan ölçeklerini neye göre belirlediğimizi açıkça söylemedim. Uzak plan diyoruz ama kime göre uzak oluyor ki? Detay plan. Neyin detayıymış? Dikkat ederseniz tüm ölçeklerin ismi normal bir insanda var olan organların isimleri. Diz plan, bel plan, meme plan hepsi insana göre isimlendirilmiş. Altın orana göre tasarlanmış Parthenon tapınağını inşa eden antik Yunan mimarının şu sözü bize her şeyi açıklıyor. İnsan her şeyin ölçüsüdür. Mutfak kepçesiyle çorba içmenin veya duvar saati gibi bir saati kolda taşımanın ne kadar da gülünç olduğunu tartışmaya gerek yok. You'd be damned if any slope's gonna put the greasy yellow hands on his boy's birthright, so he hid it. In one place he knew he could hide something, his ass. 5 long years he wore this watch, up his ass. Then he died of dysentery. Give me the watch. I hid this uncomfortable hunk of metal up my ass 2 years. Kısacası biz bu ölçekleri bir insana göre değerlendirmeliyiz. Bir ölçeği doğru tespit etmek için normal bir insanı orada bulunuyormuş gibi düşünün. Sanırım şimdi ölçekleri öğrendiniz.